Tarih kitapları bize onların ilkel olduğunu söyledi. Mağaralarda yaşayan avcı toplayıcı, basit aletler kullanan insanlar. Ama aynı insanlar günümüzden binlerce yıl önce yerin tam 18 kat altına inen 20 bin kişiyi barındırabilecek devasa bir metropol inşa ettiler. Evet, Nevşehir'deki Derinkuyu yeraltı şehrinden bahsediyorum. Burası basit bir sığınak değil. Okulları, kiliseleri, ahırları ve hatta şaraphaneleriyle tam teşekküllü bir yaşam alanı. Peki antik çağın insanları neden böyle bir yapıyı inşa etme ihtiyacı duydu? Kimden ya da neyden kaçıyorlardı? Bu sorunun cevabı belki de Derinkuyu'dan yüzlerce kilometre uzakta Şanlıurfa'da yatıyor. İnsanlık tarihinin sıfır noktası kabul edilen Göbekli Tepe. Burayı inşa edenler de aynı derecede gizemli. Muhteşem tapınaklar inşa ettikten sonra bilinmeyen bir nedenle her şeyi bilinçli olarak toprağa gömüp ortadan kayboldular. Bu iki devasa gizem arasında bir bağlantı olabilir mi? Göbekli Tepe'yi gömenler yaklaşan bir felaketten kaçmak için mi derin kuyunun derinliklerine sığındılar? Bu videoda sadece taş ve topraktan ibaret olmayan, insanlığın en büyük sırlarından birini barındıran bu iki yapının izini süreceğiz. Gökyüzünden gelen bir tehdit miydi bu, yoksa yeryüzünde yaşanan büyük bir iklim değişikliği mi? Hazırsanız Kapadokya'nın altındaki bu devasa labirente iniyor ve tarihin en karanlık sırlarından birini aralıyoruz. Derin kuyuya ilk adımınızı attığınızda sizi dar ve klostrofobik tüneller karşılar. Ama bu sizi aldatmasın. Bu tüneller kilometrelerce uzanan devasa bir ağın sadece başlangıcı. Hava sıcaklığı bir anda düşer ve ciğerlerinize binlerce yıllık bir gizemin kokusu dolar. Burası yüzeydeki hayattan tamamen izole bir dünya. Yerin metrelerce altındasınız ama nefes almakta hiç zorlanmıyorsunuz. Çünkü antik mühendisler yüzeyden en alt kata kadar uzanan ve bugün bile kusursuz çalışan dikey havalandırma bacaları inşa etmişler. Tam 55 metre derinliğinde ana havalandırma bacası. Bu bacalar aynı zamanda su kuyusu olarak da işlev görüyordu. Yani su ve hava bu yeraltı şehrinin yaşam kaynaklarıydı. Şimdi düşünelim. Günümüz teknolojisiyle bile böyle bir yapıyı inşa etmek ne kadar zor olurdu. Volkanik tüf adı verilen yumuşak bir kayanın içine oyulmuş olsa da on binlerce ton kayayı ilkel aletlerle oymak, taşımak ve bu kadar karmaşık bir planı hatasız uygulamak. Bu inanılmaz bir planlama, organizasyon ve mühendislik bilgisi gerektirir. Odalar, koridorlar, merdivenler, her şey o kadar düzenli ki sanki modern bir mimarın elinden çıkmış gibi. Peki bu şehrin amacı neydi? Sadece geçici bir sığınak mı? Öyleyse neden içinde okullar, toplanma salonları, hatta bir misyoner okulu bile var? Bunlar uzun süreli kalıcı bir yaşam için gerekli olan sosyal yapılardır. Sanki yüzeydeki hayatı tamamen terk edip yeni bir medeniyeti yerin altında kurmaya hazırlanmışlar gibi. Derinkuyu'nun en etkileyici özelliklerinden biri de güvenlik sistemidir. Koridorların belirli noktalarında devasa yuvarlak taş kapılar bulunur. Tıpkı filmlerde gördüğümüz gibi. Bu kapılar yüzlerce kilo ağırlığında ve sadece içeriden hareket ettirilebiliyor. Bir tehlike anında bu kapılar yuvalarına itilerek girişi tamamen kapatıyor ve dışarıdan açılması imkansız hale geliyor. Ortasındaki delik ise muhtemelen düşmanı gözlemek veya mızrakla saldırmak içindi. Bu bize Derinkuyu halkının ciddi bir tehdit altında olduğunu ve kendilerini savunmak için her türlü önlemi aldığını gösteriyor. Peki bu tehdit kimdi ya da neydi? Diğer kavimler mi, vahşi hayvanlar mı, yoksa çok daha fazlası mı? Şimdi rotamızı Göbekli Tepe'ye çevirelim. Milattan önce 10 binli yıllarda inşa edilen, dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi. Henüz tarım bile keşfedilmemişken avcı toplayıcı atalarımız nasıl oldu da tonlarca ağırlıktaki T şeklindeki dikili taşları yontup kilometrelerce öteden taşıyarak bu anıtsal yapıları inşa etti. Bu taşların üzerindeki hayvan figürleri, semboller bize ne anlatmaya çalışıyorlardı? En büyük gizem ise şu: Göbekli Tepe'yi inşa edenler yaklaşık 1000 yıl kullandıktan sonra bu muazzam yapıları kendi elleriyle bilinçli bir şekilde toprakla doldurup gömdüler. Neden? Emeklerinin zirvesi olan bu kutsal alanı neden yok etmek istesinler? Bu sanki arkalarında bir iz bırakmak istememek, bir şeyden kaçmak ya da bir dönemi tamamen kapatmak gibi bir ritüel.
Bu terk ediş tam da Genç Dryas olarak bilinen ani ve şiddetli bir iklim soğuması dönemine denk geliyor. Genç Dryas teorisine göre yaklaşık 12.800 yıl önce Kuzey Amerika üzerinde dev bir kuyruklu yıldız parçalandı. Bu çarpışma devasa yangınlara, sellere ve gökyüzünü kaplayan bir toz bulutuna neden oldu. Güneş ışınları yeryüzüne ulaşamadı ve dünya aniden bir buzul çağına geri döndü. Mamutlar gibi devasa hayvanların soyu tükendi, bitki örtüsü yok oldu ve insanlık büyük bir felaketle yüzleşti. Bu teori Göbekli Tepe'deki sembollerle de destekleniyor. Özellikle Akbaba taşı olarak bilinen dikili taşın üzerinde gökyüzünden düşen cisimleri andıran semboller ve başsız bir insan figürü bulunur. Bu Genç Dryas felaketinin bir tasviri olabilir mi? Gökyüzünden yağan ateş ve ölüm. İşte bağlantı burada kuruluyor. Göbekli Tepe'yi terk eden insanlar bu kozmik felaketten, yani gökyüzünden gelen ölümden kaçmak için mi yerin altına sığındılar? Derinkuyu gibi yeraltı şehirleri bu nükleer kışa benzeyen ortamda hayatta kalmak için inşa edilmiş mükemmel sığınaklar değil miydi? Dışarıdaki dondurucu soğuktan, zehirli atmosferden ve belki de radyasyondan korunmak için bu yeraltı şehirleri insanlığın soyunun tükenmesini engelleyen Nuh'un gemisi olabilir mi? Bu fikir ilk başta kulağa bilim kurgu gibi gelebilir. Ama kanıtları birleştirdiğimizde ortaya çıkan resim oldukça düşündürücü. Göbekli Tepe'nin bilinçli olarak gömülmesi, derin kuyunun inanılmaz mühendisliği ve savunma sistemleri ve tüm bunların Genç Dryas gibi kanıtlanmış küresel bir felaketle aynı zamana denk gelmesi tesadüf olabilir mi? Derin kuyunun sadece bir katman olmadığını da unutmayalım. Yerin altına doğru katman katman inen bir şehir bu. Belki de her yeni felaket dalgasında ya da nüfus arttıkça daha da derine inme ihtiyacı duydular. En alt katlardaki yaşam koşulları nasıldı? Binlerce insan, güneş ışığından uzak, daracık alanlarda nasıl bir psikolojiyle yaşıyordu? Bu, insan dayanıklılığının ve hayatta kalma içgüdüsünün en uç noktası. Bazı alternatif teoriler ise konuyu çok daha ileriye taşıyor. Anunnaki gibi efsanevi varlıklardan, yani gökten gelen tanrılardan bahsediyorlar. Bu teorilere göre Göbekli Tepe ve Derinkuyu gibi yapılar bu ileri teknolojiye sahip varlıkların yardımıyla veya onlardan kaçmak için inşa edilmiş olabilir. Göbekli Tepe'deki sembollerin astronomik hizalanmaları ve Derinkuyu'nun karmaşık yapısı ilkel insan yeteneklerinin ötesinde bir bilgiye işaret ediyor olabilir mi? Bu teoriler kanıtlanmamış olsa da resmi tarihin açıklayamadığı boşlukları doldurmaya çalışan cesur fikirler olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak Kapadokya'nın altındaki bu gizemli şehirler ve Göbekli Tepe'nin sırrı bize atalarımız hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi sorgulatıyor. Onlar ilkel insanlar değildi. Aksine çevrelerini anlayan, gökyüzünü gözlemleyen, inanılmaz yapılar inşa edebilen ve en önemlisi hayatta kalmak için akıl almaz çözümler üretebilen bilge insanlardı. Belki de Derinkuyu'yu inşa etmelerinin sebebi basitçe savaşlardan veya baskınlardan korunmaktı. Bu en mantıklı ve kabul görmüş açıklama. Ama Göbekli Tepe ile olan zamansal ve sembolik bağını, Genç Dryas felaketini ve yapının devasa boyutunu düşündüğümüzde insan daha büyük bir cevap aramaktan kendini alamıyor. Onlar neyden kaçıyordu? Bu sorunun kesin cevabını belki de asla bilemeyeceğiz. Ama Derinkuyu'nun karanlık koridorlarında yürürken binlerce yıl önce atalarımızın karşılaştığı korkuyu ve hayatta kalma mücadelesini hissetmemek imkansız. Bu hikaye bize tarihin sadece kitaplarda yazanlardan ibaret olmadığını, toprağın altında keşfedilmeyi bekleyen daha nice sır barındırdığını hatırlatıyor. Ve belki de en önemlisi insanlığın en zorlu koşullarda bile ne kadar yaratıcı ve dirençli olabileceğini gösteriyor. Bu gizemli yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Sizce Derinkuyu neden inşa edildi? Göbekli Tepe ile bir bağlantısı olabilir mi? Yorumlarda kendi teorilerinizi paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz tarihin karanlık dehlizlerinde daha fazla sırrı birlikte aydınlatabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.